Böyle bir sokaktan geçiyorum. Dangerous there. Ya tabii. Baksanıza. Arıyor bu. Evet burada. Bak mesela evi. Yani çok tuhaf ama yaşıyorlar. Orada 3-4 tane erkek. Böyle abiler. Hello. For children one I give. Herkese Bangkok'tan selamlar, sevgiler. Daha az önce kalktım. Biraz yorgunluğumu attım. Yani o gece uçuşu bir daha yapmam. Yani uyuyamıyorsun. Sabah buradaydım. Ya fenaydı ya. Bayağı yoruldum. Dinlendik. Şimdi sabah saatleri ben kalktım. Odanın fiyatını söyleyeceğim. Kaldığım yerin fiyatını göstereceğim sizlere. Artı bugün neler yapacağız onlar hakkında da sizden bahsedeyim. Öncelikle ben şu anda neredeyim? Bangkok'un turistik olan yer tarafı şurası arkadaş. Şurada zaten yüksek binalar gözüküyor. Oradan ben bir saat araçla bu bölgeye geldim. Burası Pattaya'ya giden yol. Yani ben Pattaya buradan benden 1,5-2 saate yakın bir mesafe. Burası da merkez de aynı. 1,5 saat ortalama. Yani ben ortasındayım. Bu bölgede de turistik adına hiçbir şey yok. Burası lokallerin yaşadığı yerler. Buraları göreceğiz. İlk videomuz böyle bir video olsun. Çünkü geçen de geldiğimde tamam eğlence mekanları olsun, diğer yerler tamam gezdik ama yani lokal bölgelerde görmek istiyordum. Her gittiğim ülkede lokal yerlerde görmek istiyorum. Tabii ki güzel yerlerde görmek isteriz ama böyle videolarda da emin olun çok daha enteresan güzel şeyler görüyoruz. Burası bu odanın fiyatı 15 dolar. 15 dolar böyle bir yatağı, buzdolabı, işte dolap, her şeyi bulabiliyorsun. Temiz gayet güzel. Burası otel odası falan değil. Yani bildiğin daire tarzında kiralıyorlar. Yani Bangkok'ta, Tayland'da otel kiralayabiliyorsun. Hostel kiralayabiliyorsun. Bir de bu tarzda daireler var. Bu da çok yaygın. Dairelerde de böyle aldığınız zaman tabii ki 15 dolar, 20 dolara denk geliyor. Ama aylık alırsanız çok daha uyguna. Yani 250-300 dolara baya güzel daireler varmış. Kiralanabilir eğer uzun vadeli buralarda kalırsanız. Şu bölgeyi gezeceğiz birazdan. Bir de şurada gecekondu bölgesi var. Şunun arkasında kalıyor. Bayağı tehlikeli yerler. Burası da pek tekin olmayan yerler. Ama bu deneyimi yapmak istiyorum. Hadi gidelim. Böyle odalar var. Orası benim değildi. Böyle sadece göstereyim. Evet, bir iniyoruz. Hava da çok fena sıcak. Burada yağmur dönemi yok şu anda. Yani her gün hava bayağı iyi. Dün de bayağı sıcaktı. Yani yürüyüş yapınca biraz da zor oluyor. Çıktık şimdi burada. Burası neymiş böyle ya? Kesin hükümet binası gibi bir şey. Böyle bir sokaktan geçiyorum. Burası böyle fakir bir bölgede. Arkası daha yani ilginç. Bir de bir bölge var. Yani orayı çok merak ediyorum. Burası arkadaşlar turistin çok az olduğu yani geçiş noktası ama bu iç kısmı yani herkes gezmez. Ben de öyle geldim. İnanın bir plan yok. Yani öyle bir görme, tanıma, kaybolmaca. Ya ben şu anda tam olarak ben neredeyim onu bile bilmiyorum. Öyle dolaşmaya devam. İşte böyle yerleri gezmek acayip hoşuma gidiyor. Bak burada tamamen böyle yerel bir yerdeyim. Bak burada araçları, taksiciler burada araçlarını yaptırıyor. Burada insanlar işte ya tamamen ya böyle seviyorum ya. Kaybolmaca içeri gireceksin. O turistik yerler tamam orası zaten tabii ki gezilecek ama onun dışında da böyle içine girmediğin zaman bilmiyorum. Yani o şehirden pek bir şey anlamazsın. Jakarta'da da bunu yaptım. 4 saat boyunca yürüyüş yaptım. O ara sokaklara girdim. O öyle şeyler görüyorsun ki yani gezinin bir anlamı oluyor öyle söyleyeyim. Bugün yine çok yürüyeceğiz. Şapka takıyorum. Gerçekten güneş çok güçlü. Yani yoksa mahveder adamı.
Burası sanayi gibi bir yer ya. Ben sanayiye girmişim ha. Ben bildiğin sanayiye girmişim. Baksanıza böyle evler. İlk olarak Bangkok'u biraz gezdikten sonra Pattaya ve Phuket'e de gidiyorum ve oralarda göreceğiz. Oralarda fazla kalmayacağım çünkü orası tamamen, oralar turistik yerler. Yani insanların gidip eğlence, ama o eğlence olayı her yerde olduğu için yani özellikle orada fazla kalmanın bir anlamı yok. Onu demek istiyorum. Yani gezilebilir, tabii güzeldir ama ben zaten güzel bir yerden geliyorum. Yani Bali'de zaten ben deniz, doğa, her şey var. Ben onu aramıyorum. Ben daha çok böyle ilginç videolar yapabileceğim, gezebileceğim, kendim için de yani gidip görebileceğim yerler benim için daha ön planda. Fazla kapatmayalım. Böyle buralarda görmüş olursunuz. Burada da evler çok çok küçük. Yani böyle mesela şurası bir ev bak. Bayağı bir 50-60 metrekare evler var. Bu videoda 2-3 noktaya gidiyorum. Oraları da göreceğiz. Ya çok ilginç. Burada dolaşırken bir taraf bakıyorsun acayip fakir bir yer. Sonra diğer tarafa bakıyorsun böyle villa tarzı yerler yapılmış. Ya burayı demiyorum da az önce öyle yerler var. Çok dengesiz yani. Bir sokağa giriyorsun çok fakir, farklı. Diğer sokağa giriyorsun düzgün. Yan yana hemen. Nasıl yani bu kadar? Tuhaf. Bayağı eski binalar yani. Bayağı eski. Hemen bak bir arka sokağa girdik. Hemen burada böyle düzgün evler, araçlar, böyle müstakil tarzı evler. Diğer tarafa bir geçiyorsun, fakirliğin dibi. Şimdi taksi çağırdım. Bununla başka bir bölgeye gideceğiz. Bakalım orada neler göreceğiz. Çok merak ediyorum orayı. Hello. Sawadee ya. Sawadee krap. You go Yes. Sir. You speak English? Little. Good. Şimdi adresi kendisine tarif ettim. Dangerous diyor. Yani tehlikeli, niye gidiyorsun gibi. İşte anlattım, video yapıyorum falan. Tamam dedi. Bekleyecek beni orada. Ben de orada video yapacağım ama yani tekin bir yer değil tabi. Dangerous de. Yeah. Ben de gidiyoruz bakalım. Şu sol tarafta altından böyle bir dere geçiyor. Üstünde de hepsi gecekondu evler. Şoför yine diyor yani uyarıyor oraya şey yapmak ama yani bir gidip göreceğim. Bakalım işte biraz da çocuklara falan böyle şeker falan bir şeyler bulabilirsek şuradan alayım. Çok enteresan bir yer yani. Ya benim şoföre dedim ki beni markete götür. Şimdi orada bayağı bir yoldan geçerken çok fakir bir yer yani çok şey bir yer. Çocuklara böyle ne bileyim işte hani böyle tatlı falan küçük bir şeyler alalım. Dağıtırız. Buraya geldik. Burası ya eczaneye giriyor. Yok burası ya. Giriş neresi ha? Şura. Karıştırdık arkadaş. Şuradan bir şeyler alayım ben çocuklara. Hello. Ondan sonra devam ediyoruz. Aldık böyle bir poşet. Şimdi geçelim o tarafa. Okay. Thank you.
Buraya giriş yaptım ben de. Acayip bir şekilde bakıyorlar. ไก่ย่างอร่อยนะจ๊ะขอไม่ได้เหรอ Thank you. ขออย่าลืม Buraya giriş yaptık. Burası Bangkok'ta arka sokaklarda Gecekondu Mahallesi. Bayağı bir gecekondu diyebilirim. Böyle bir yerden geçiyorum bakalım. แป๊บเดียวเดี๋ยวนิดเดียวอ่ะแบบ Evet, burada insanlar yaşıyor. Böyle evlerde hemen ön tarafı zaten tren rayları var. Buralara kurulmuş böyle hayatlar. Hello. Hello ครับสวัสดีครับ Ya tabii bakın buralarda yaşıyorlar. Buralarda da aynı şekilde işlerini yapıyorlar. Böyle evlerde. Çok ilginç ya. Burası aynı zamanda hem burada yaşıyorlar bir de böyle küçük küçük dükkanlar gibi bir şeyler açmışlar. Yani bir şeyler aralarında satıyorlar. Yani burada bayağı bir fakirlik var ya. Yani insanların doğru düzgün evleri bile baraka gibi yerlerde yaşıyorlar. Hello. Baksanıza şöyle buraya bir de küçük şey açmışlar böyle. Çok ilginç ya. Yani burada baksanıza böyle yerlerde yaşıyorlar. Ve şu an tren geçmiyor ama tren de geçtiği için bayağı şey oluyor. Hello. How are you? Good? Thank you. Serkan? My name is Yeah, what? What's your name? YouTuber Serkan. YouTuber Yes, YouTuber. yeah YouTubers Yes. หนูอยากได้ลูกอม Come. หนูอยากได้ลูกอมอ่ะ Yes, please. Thank you Thank you. Thank you Thank you you coming Thank you coming Thank you. เอามาเยอะๆเลย Thank you เอามาเยอะๆเลย Yeah, for you. ข้าวไปแล้วจ้า Thank you ya. Let's go Şu gözlerini alsana. thank you Hello, gel bakayım sana da vereyim. ข้าวมาของข้าว Çok tatlı. ขอแรกนี้ขอแรกก่อนนะ ไอ้โดนเขามาเอาขนมไอ้โดนมาเอาขนม Ya. Wait, I coming. Hello. He street go no? This one you can do it. Yeah? Outside, yeah. Ah, Sunday. okay. But I want look here different. Okay, small one. Okay. That most already Here stop. here. Okay, After okay. you can do work here. On the right side. Okay, I check. Thank you very much. Only small size. Ya. Gel sana da vereyim. Gel. Thank you. Al Thank you. bakalım. Ya. Thank you. Thank you. Thank you. Ya. Ya bir teşekkür ediyorlar. Bir teşekkür ediyorlar. Yani iyi niyetli girdiğini gösteriyorsun ya. Yani çok şeyler. Fakir de olsalar. Ya illa ki burada da tehlikeler şeyler vardır. Yani sonuçta böyle fakirlik olan yerlerde ama baksanıza ya böyle bir yerden buralarda yani çok tuhaf ama yaşıyorlar. Hello. Yani pek tekin yerler değil tabi. Şeyde de hello. Hello. For children one I give. GoPro, yeah. For children, baby. Yeah. Thank you. Thank you, yeah.
Baksanıza yaşadıkları yer burası. Her taraf pislik içinde. Şurada araçlar geçiyor, çok ses var. Yani gece de burada ses olur. Burada insanlar yaşıyor yani. Bu görüntüler gerçekten üzücü. Yani bu kadar fakirliğin olması. Şuranın bir arka sokağı gökdelenler var. Zenginlik var. Ama bir arka sokağına işte böyle bir yere giriyorsun. Üzücü yani. Sadece kamerada gösterdiğim değil, bir de göstermediğim evlerin içine biraz gördüm. Yani çok üzücü bu. Şu anda da burada acayip bir koku var. Bu pisliklerden şuradan gelen acayip bir ağır bir koku var. Tarif edemiyorum. İnsanlar burada yaşadığını düşünemiyorum. Üzücü yani. Üzücü. Tabii elimden geldiği kadar biraz da maddi olarak da yardım etmeye çalıştım. Yani tabii ki benim bütçeme kadar, yani yettiği kadar bir şeyler, birkaç kişiye bile dokunabildiysek, hayatlarına çok hafif bir dokunuş bile olduysa bu ne mutlu bana. Hello. Buradan geldim bakın böyle bir yerde. Baksanıza ya, yani ciddi söylüyorum, orada yatanlar var yani, yaşayanlar var. Şuralara baksanıza. Üzücü yani. Hey, come. For you. Thank you. Bak çocuğu orada sallıyor. Evlerin önü böyle. Hello, sabadikap. Gelen abi de geceden kalma. Böyle değişik tipler görebiliyorsun böyle yerlerde tabi. Ama şeyler ya tabi dikkatliyim ama ya tabi şey değil ama yani biraz tedirgin oluyorsun ama şey yok, tehlike hissetmedim. Ama gece buralarda gezemesin yani buralar. Gerçekten turizmin hiç alakası olmayan bir yerde geziyorum şu anda. Bangkok'un tamamen gece kondusunun olduğu, yani tehlikeli bir bölge olarak geçen, girerken uyarılar aldığım bir yerde dolaşıyorum şu anda. Có khảo chua. Sağımız solumuz yine her tarafta böyle küçük baraka tarzında evler var. Kapatmıyorum, uzun tutuyorum. Buraları görelim diye. Evet, zengin, güzel, eğlence hayatının dışında da Bangkok'ta maalesef böyle hayatlar da var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ama bazı yerlerde işte böyle üzücü, daha böyle standardın altında yaşayan insanları görmek tabii üzüyor. Böyle. Ama bunlar var yani, bunları da göstermek istedim. Videolara bunları da koymak istedim. Sadece gittiğimiz yerlerde tabii en üst seviyeyi de görmek istersin ama bu tarz yerlere girdiğin zaman çok daha farklı tecrübeler kalıyor. Yani çok daha farklı şeyler görüyorsun. Bu da bir gerçek. Sabadikap. Şu evlere, sağdaki evlere, yani ayıp olmasın diye fazla şey yapamıyorum ama ev denmez zaten buna. Baksanıza kaplısı falan, yani
Derme çatma bir şeyler yapılmış. ไก่นี่มีแต่เนื้อไก่มีแต่เนื้อก็ติดคอย Evet, burada bak mesela evi sadece bir göze bir tane yatak var. Başka da zaten fazla bir şeyleri yok. Thank you very much. Başka da fazla bir şeyleri yok işte. Sordum gösterebilir miyim diye, kafasını böyle salladı. Tabii çekiniyorlar yani, sonuçta şey var. Öyle. Bu çocuk takip ediyor beni şeyden beri. Orada 3-4 tane erkek oturuyordu ya, onlardan sonra bu gelmeye başladı arkamdan ama şeyde böyle abiler de oturuyor işte. Biraz orada niye geldi falan şey oldu. Anlattım, bir de çocuklara bir şeyler dağıtıyoruz yani, iyi niyetli olduğunu bir şey yapmıyorlar ama buraya gece falan zaten gelinmez yani. Aşırı fakirlik ya, bu kadar olmaz. Hiçbir şeyleri yok abi ya. Vay arkadaş. Çıkalım yavaş yavaş buradan. Burası da tamamen sadece yerel halka, yani oradaki gecekondunun ön tarafı. Burada da böyle sokak yemekleri satıyorlar. เนี่ยจะกินอ้วนๆ Başka bir şey yok zaten. อันนี้มาเห็นพอเปิดแม่มาเห็นผู้ที่แม่ใส่ขี้ม้วน Turistik yere ben yaklaşık 1 saat araçla geldim. Yani o merkezi taraftan 1 saat araçla içeri doğru girdiğiniz zaman Bangkok'un hali bu. Birçok yerde bu gördüğümüz gibi sokaklar var. Gecekondu mahalleleri çok var. Bölge bölge. İşte burayı sizlere göstermek istedim. Şimdi merkeze doğru devam edeceğiz. Biraz da orada içimiz gönlümüz açılsın. Hep böyle üzüntülü videolar değil. Tabii eğlenceli videolar da gelecek. Burada elimden geleni yapmaya çalıştım birkaç aileyi. Bu beni çok mutlu etti. Bunları kamerada çekmedim. Göstermek de istemiyorum. Gösterenlere karşı da hiçbir şeyim yok ama ben şey yapmak istemedim. Zaten orası kalabalıktı. Bir de kamerayı aç orada verirken falan şey yapmak istemedim. O yüzden böyle güzel bir, benim için güzel bir gün oldu. Burada birkaç aileye böyle eğer dokunabildiysek ne mutlu bana. Ya biraz duygulandım açıkçası. O yüzden şimdi merkeze gideceğim. Daha uzun gezmek isterdim ama şey oluyor insan yani, etkileniyor. Sabadika. Hoşuna gitti öyle deyince. Ama güler yüzlüler. Bak o kadar fakirlik olduğu halde yine güler yüzlüler ya. Evet, geri geldik. Burası benim kalacağım hostel. O daireyi değiştirdim. Buranın konumu çok iyi. Tam turistin, bu Siam Center'e yakın. Orası Siam Center tarafı da zaten merkezi, yani burada gezilecek yerler, gece hayatı, her şey burada. Buranın konumunu sevdim. Şey de güzel. Odası falan da güzel. Burada geçen geldiğimde de kalmıştım. Daha sonra eşim geldiğinde başka otele geçmiştik. Böyle şimdi gezelim biraz. Karnım da bayağı acıktı. Bir şeyler atıştıralım. Kuyumcu. Şu arkamdaki yeri, eğer diğer videoları izleyenler varsa Tayland videolarını burayı hatırlar. Daha önce hiç gitmediğim yerlere gideceğiz. Oradan videolar devam edecek. Görmediğim mahalleler, görmediğim turistik mekanları da göreceğiz.
Yani bayağı yoğun geçecek Tayland gezim. Daha sonra da sürpriz birkaç ülke yapacağız. Sonra tekrar Tayland'a geleceğim. Eşim gelecek buraya. Burada videolar devam edecek. Burada bazı görüşmelerim var. Tur şirketleriyle ilgili. Kendi tur şirketimle de beraber bir şeyler yapılabilir mi? Bir de farklı bir fikirlerimiz daha var. Onları da hallettikten sonra Bali'ye döneceğiz. Ama Bali'ye biraz uzun sürecek galiba bu seferki dönüşüm. Buradaki işlerimi halletmem lazım. Sokak yemekleri burada. Burada mesela bak room for rent diyor ya, yani bu daha çok böyle daire tarzında yerler burada çok yaygın. Hatta onun bir adı var burada. Kontol mu diyorlar? Bir şey söylüyorlar. O ismi o dairelere adını koymuşlar. Bilmiyorum, unuttum, aklıma gelmiyor ya. Yani burada yaygın, o şekilde yerlerde tutabiliyorsunuz. Tabi masaj falan aramanıza gerek yok, her yerde var. Her sokakta var. Böyle hazır taksiler var. Bu hazır taksilere bindiğiniz zaman 2 kat ödersiniz. Uygulamadan çağıracaksınız. Thank you. Thank you. Uygulamadan çağırdığınız zaman çok daha uyguna oluyor. Eğer uygulaman yoksa bile işte yapamadın, buradan birisine rica et olduğun yerde, de ki bana Grab çağırır mısın? Çağırıyorlar zaten, anladın mı? Yani eğer yapamazsan uygulamayı bari öyle hallet. Boşu boşuna 2 katı ödemeyin yani, direkt taksiyi çağır. Pazarlık da yapsan fark etmez, yine de daha pahalı oluyor. Böyle hep yüksek binalar, gökdelenler de var. Tabi olmazsa olmaz bizim tuk-tuklarımız. İlk yaptığım izlenimlerde bayağı turist var. Bali'de de var. O da işte galiba Avrupa'da hani soğuk geçiyor. İnsanlar sıcak memleket. Baksana yani burada 30 derece şu an sıcak. Ya buralara akın ediyorlar yani şu anda. Bali de öyle. Acayip yoğun. Şu anda var ya, rezervasyon otel bulamıyorsun. Her taraf dolu. Öyle bir durum var. Bu Tayland'da, Bangkok'ta geçen geldiğimden daha bir kalabalık var. Zaten uçakta var ya, tıklım tıklım doluydu yani. Havalimanları falan acayip bir hareketlik var. Yağmur dönemi değil şu an Tayland'da. Yani çıkın gelin. Bangkok olur, ondan sonra diğer Pattaya tarafı, oralara da gideceğim. Zaten birkaç sonraki videolar yavaş yavaş oradan gelmeye başlayacak. Tayland'ı güzel bir gezeceğiz arkadaşlar. Yoldan karşıdan karşıya geçmek her zaman biraz böyle tehlike abi ya. Acayip şey sürüyorlar. Şu gökdelenin adı Mak Non galiba olarak geçiyor. Mak Non galiba, öyle bir ismi var. Buranın, bu gökdelen gördüğünüz seyir terası var. Yani en üstüne çıkıyorsun, restorantı var. Artı oradan gün batımına yakın orada inanılmaz görüntüler yakalayabilirsin ve çok güzel bir zaman geçirebilirsin eşinle, dostunla. Ama girişte galiba 45 dolar, 50 dolar kişi başı diye biliyorum. Bakalım, eğer şey olursa oradan da bir video düşünüyorum. Oraya yukarıya çıkmak istiyorum, seyir terasına. Böyle. Bu gökdelenin de en çok yani bilinen tarafı da o seyir terası olduğu için insanlar oradan paylaşım yapıyor. Paylaşım yaptıkça da bayağı bir popüler olmuş. Fiyatlar da artmış. Daha önce bir arkadaş gitti, 20 dolardı. Şimdi 45 dolar gibi bir şey duydum. Bakacağız. Yemek yiyeceğim şimdi. Böyle yerleri tercih ediyorum. Daha temiz, böyle her taraf. Yani sokak yemeği, sokakta bulabileceğiniz yemeklerin burada daha temiz halini buluyorsun. Burada da lokal yemekler var.
hepsini bulabiliyorsun ama hijyen açısından çok çok temiz olduğu için burada yiyorum ben. Şöyle baktığınız zaman zaten belli. Hello. Her şey böyle tertemiz. Çok güzel duruyor. Yerlere baksana ya. Masalara bak. Böyle yerde de yiyorum ama dışarıda şu anda burayı bilmediğim için yemek istemiyorum. Mideyi bozmak istemiyorum. Dikkat ediyorum yani o konulara. Bu şekilde. Burada şimdi yemeğimizi yiyelim. Devam edelim. İngilizce anlamıyorsa ne yapıyorsun? Bak mesela fotoğrafını göstereceğim. Çektim orada. I want this. 65. Yes. You buy. No. $65. Ödemeyi yapıyorsun, böyle bir kart veriyor. Sonra bununla siparişini alıyorsun. Şunu göstereceğim size. Ben buranın yemeği, ismini bilmiyorum. Tavuk var. Bir de böyle makarna var ama çok farklı yapıyorlar. Yani denemenizi, bak isim burada şey yazmıyor, İngilizcesini bilmiyorum ama bunu bilenler vardır illaki. Ama denemenizi tavsiye ederim. Sadece tavuk etiyle yapılıyor zaten. Burada herhangi bir domuz etiyle bir şey yok. Böyle güzel. Burada da işte pilav alabiliyorsunuz. Karışık 85 baht, 59 baht. Bunların hepsi TL olarak yarısı. Yani 60 baht gördüğüm bir şey 30 TL gibi düşün, tamam mı? Bak burada mesela biz aldığımız yemek 65 baht 32 lira yapıyor. Yani hemen yarısını düşüneceksin. 32,5. This for me? Ha, okay. Hemen hazırladım. Ve mutfak böyle açıkta, görüyor musun? Yani yaptığı yeri görüyorsun yani. Okay? Thank you. Thank you. Şurada bunların turşuları var. Bizim turşuya var ya, inan onlar çok benziyor. Çok güzel. Daha önce denedim. Bundan biraz bol alacağım ama artık yapacak bir şey yok. Şunu seviyorum. Yeter. Biraz da şöyle biber. Ya böyle spagetti gibi falan değil ha. Yani çok farklı bir tadı var. Çok güzel ama. Çok güzel. Bir de acılı ben seviyorum. Ama acısız da yaptırabiliyorsun. Ama lezzet konusunda 10 numara. Para bozacağım şimdi. Para bozacağım yerde kapalıydı. Bugün açıktır umarım. Şunu göstereyim size. Bu dünyanın her yerinde var. Bunu görüyorsunuz. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Engelliler için arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Orada hani kör olanların elinde böyle bir çubuk var. Onunla yolunu buluyor. Bu sarı şerit engelli vatandaşlar için. Bu dünyanın her yerinde var. Görüyorsunuzdur. Para bozmak için bura. Hello. I want change money. YouTube. Yeah. Evet. 100 euro bozuyorum. €100 tam olarak 3430 baht alacağız. Buranın para birimi baht olarak söyleniyor. Şimdi thank you. Daha önce göstermiştim ama yine tekrar göstereyim. Bu 1000'lik en büyük barkodları böyle. Bu da 100'lük, 500'lük de var, 50'lik var, 20'lik var. Böyle devam. 50 yok şu an burada. Bu da 20.
Evet, para bozma işini hallettik. Bu video buraya kadar olsun. Bol bol güzel videolar gelmeye devam edecek. Bu arada hemen hemen her gün video atmaya çalışacağım. Eğer gecikme olursa 2 günde bir video. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu desteğinizi benden eksik etmeyin. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyor YouTube tarafından. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Sen de kal, yürü. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel.